Cümleten selamun aleyküm hanımlar. Diva Patik YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 2 şiş dikişsiz patik yapacağız. Ben patiğimde gri ve pembe olmak üzere 2 tane normal patiklik ip kullandım. Şişlerim 3 numara. Modelimiz de bu şekilde. Baştan sona 2 şiş ile yapmış olduğum dikişsiz modelim. Tabanımız, patiğimizin kenarları bu şekilde. Topuğumuz, hiçbir yerinde hanımlar dikişimiz yok. Modelimiz şu şekilde, yakından göstereyim. Çok güzel, çok hoş bir model oldu. Bu patik benim elimin ölçülerine göre 37, 38 ve 39 numara ayaklar için uyumlu oldu hanımlar. Patiğimize şu üst bilek bölümünden başlayacağız. Gri ipimiz ile 21 ilmek atacağız. Şöyle gri ipimin ucunda şöyle küçük bir miktar ip bıraktım. 21 ilmeğimi atıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hemen şu kenarımıza bir tane düğüm atacağım. Patiğimizi örmeye başlayacağız hanımlar. Lastik örgü uygulaması yapacağız. Selanik lastik örgü uygulaması yapacağım ben. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir düz bir ters olacak şekilde öreceğim ilmeklerimi. Bir ilmek düz örüyorum, bir ilmek ters. Bu lastikte birinci sıramız. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bu şekilde hanımlar bir düz, bir ters olacak şekilde ilk sırada ilmeklerimizi örüyoruz. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters, bir düz ve son kenar ilmeğim ters denk geldi. Ters ördüm. Geri döndük, ön yüzdeyim. Ön yüzde olduğumuzu şöyle kabul ediyorum. Şu başlangıç ipimiz eğer sol taraftaysa ön yüzde 100 demektir. Şimdi ön yüzde lastikte ikinci sıradayız. Lastiğimizin ön yüzünü şöyle yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Düz ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi örmeden sağ şişime alıyorum. Selanik lastikte ön yüzde düz ilmeklerimizi örmüyoruz. Ters ilmeklerimizi yine ters olarak örüyoruz hanımlar. Lastikte ön yüzde ikinci sıramız. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi de örmeden sağ şişime alıyorum. Son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Geri döndüm, arka yüzde lastikte 3. sıradayız. Arka yüzde ilmeklerin hepsini gördüğümüz gibi öreceğiz. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bakın bir ilmek düzü düz ördüm. Bir ters, bir düz, 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 bir ters. Bu şekilde ilmeklerimizi örüyoruz. Bir düz, bir ters, bir düz ve sonuncu ilmeğimi ters ördüm. Şimdi tekrar geri döndük. Ön yüzde lastiğimizde 4. sıradayız. Arka yüzde ilmekleri gördüğümüz gibi örerken ön yüzde kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Bir tersimi ters ördüm. Bakın düz ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Ters ilmeklerimizi ters örüyoruz. Düz ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Ön yüzde lastiğimizde 4. sıramız bu şekilde. Ve sonuncu ilmeğimi de normal düz ördüm. Hanımlar 4 sıra lastiğimizi bu şekilde ördük. Şimdi arka yüzde 5. sırayı öreceğiz. Ön yüzde 6 ve arka yüzde 7. 7 sıra lastik uygulaması yapacağız şu bölümde. Şimdi buraya 7 sıra lastiğimizi tamamlayalım, gelelim. Evet hanımlar, 7 sıra lastiğimi tamamladım, geldim. Şimdi bu modelimize başlayacağız. Bakın şu modelimizi yapacağız. Modelimiz 6 sıradan oluşuyor. Pembe ipim ile modelimi kuracağım.
Öncelikle gri ipim burada beklesin. Pembe ipime geçiş yapıyorum. Ön yüzde modelde birinci sıradayız. İlk ilmeğimi pembe ipimle örerek başladım. Hemen ikinci ilmeğimi de ördükten sonra pembe ipimin ucunu burada düğümleyeceğim. Ön yüzde modelde birinci sıramız hanımlar. 2 tane düğüm atıyorum buraya. Şimdi ilmeklerimi ön yüzde ilk sıramızda düz olarak örüyorum. İlk sırada ilmeklerimiz düz örülüyor. Sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz örüyorum. Sonuncuyu da düz ördüm. İlk sıramızı tamamladık. Geri dönüyorum, arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğini örmeden aldım. Modelde ikinci sıramız. İlmeklerimizi tamamen ters olarak örüyorum. Sonuncuyu da ters ördüm. Geri dönüyorum. Ön yüzde modelde 3. sıradayız. Bu sıramızda hanımlar model kurulumunu yapacağım. İlk kenar ilmeğini örmeden aldım. Buraya bir ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğinden sonra bir ilmek ters ördüm. Şimdi önde ilmeğim var. Bakın şu öndeki şu 2 ilmeğin arasına şöyle bakın şuradan girerek şöyle bir ilmek çıkartıyorum aradan. İpimi şişime bir kere doladım. Öndeki bir ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkmış oldu burada. Araya bir ilmek ters örüyorum. Diğer modelimi yapacağım. Öndeki 2 ilmeğin araya girerek buradan ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere doladım. Şu öndeki bir ilmeğimi düz örüyorum. Araya bir tane tersim var. Tekrardan öndeki 2 ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Öndeki bir ilmeği düz örüyorum. Arada bir ilmek tersim var. Bu şekilde yine öndeki 2 ilmeğin aradan girerek ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım ve öndeki bir ilmeğimi düz ördüm. Arada bir ilmek tersim var. Modelde 3. sıramızı da bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Yine arada bir tersim var. Bir diğer modelimi de yine aynı şekilde kuruyorum. Model aralarına birer ilmek ters örüyoruz. Yine yeni modelimi yapıyorum. 2 ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum ve sıradaki bir ilmeği örüyorum. Buradaki ilmeğimi ters ördüm ve son bir kenar ilmeğimi düz örüyorum. Modelde hanımlar 3. sıramız bu şekildeydi. Arka yüzde modelde 4. sıradayız. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bakın yanında bir ilmek düzüm var, düz örüyorum. Bu ön yüze ters düşüyor. Şimdi bir ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık. Arka yüzde bu 3 ilmeğin 3'ünü birden tersten kesiyorum. Tekrar ilmek sayılarımız eski haline dönüyor. Şöyle bir tane ters ördüm. Bir ilmek düz örüyorum. Bir tane ters öreceğim. Ters örerken şu üçlü ilmeğin 3'ünü birden keserek örüyoruz. Bu şekilde. Araya bir ilmek düz ördüm. Tekrar bakın üçlü ilmeğim var. Bir ilmekten 3 ilmek çıkarmıştık ön yüzde. Bunun 3'ünü tersten arka yüzde kesiyorum. Bir ilmek düz ördüm. Üçlü ilmeğin 3'ünü tersten kesiyorum. Yanında bir ilmek düzüm var. Bakın bu şekilde. Tekrar üçlü ilmeğin 3'ünü birden tersten kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Modelimizde arka yüzde 4. sıramızı da bu şekilde yapıyoruz. Son kenar ilmeğini de ters olarak ördüm. Geri döndük hanımlar. Ön yüzde modelde 5. sıra. Kenar ilmeğini aldıktan sonra bir tersimi ters örüyorum. Model kurduğumuz ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. İpimiz karşıda. Ters ilmekleri ters örüyoruz. Model kurduğumuz ilmeği örmeden alıyoruz. Bakın
Model yaptığım ilmeği örmeden sağ şişime aldım. Aradaki bir ters ilmeğimi ters örüyorum. Ön yüzde 5. sıramızı bu şekilde yapıyoruz. Ters ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Bu şekilde. Ördükçe model kendini daha net gösterecek. Arka yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldıktan sonra hanımlar 6. sıramız. Arada yanındaki bir düzü düz örüyorum. Bu defa ipi kendime doğru aldım. Model olan ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İpi kendime doğru, yani örgümüzün arka yüzüne doğru alıyorum şöyle. Model yaptığımız ilmeğimizi örmeden sağ şişimize alıyoruz. Modelimizin 6. ve sonuncu sırasını da bu şekilde tamamlıyoruz. Modelimizin kurulumu bu kadardı hanımlar. Şöyle. Burada sonu ipimi kendime doğru aldım. Sonuncu ilmeğimi örmüyorum. Çünkü ön yüzde renk geçiş yaparak modele devam edeceğim. Bakın ilk modelimizi tamamladık bu şekilde. İlk modelimiz bitti hanımlar. Şeklimiz böyle. Şimdi aynı şekilde ikinci modelimizi yapacağız. Renk değiştiriyoruz. Gri ipimi aldım. İlk modeli nasıl yaptıysak ikinci de aynı şekilde yapılıyor. Şimdi ikinci modelde 1. sıradayız. Ön yüzde ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Ön yüzde modelde 1. sıramız. Şimdi geri dönüyorum arka yüzde. Modelde 2. sıramız. Kenar ilmeğimi aldım. Devamındaki ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Arka yüzde 2. sıramızda ilmekler ters olarak örülüyor. 3. ve 4. sıralarda da model kurulumu yapılıyor. Evet, sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Ön yüzde modelde 3. sıradayım hanımlar. Bu sıramızda model kurulumunu yapacağım. Hemen kenar ilmeğini aldıktan sonra hemen öndeki ilk ilmeği ters örüyorum. Öndeki 2 ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum. Öndeki bir ilmeğimi örüyorum. Arada bir ilmek tersim var. Tekrardan öndeki 2 ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkarttım. İpimi şişime doluyorum ve şu öndeki bir ilmeğimi örüyorum. Arada bir tane tersim var. Model kurulumunu 3. sırada bu şekilde yapıyoruz. İlk modeldeki yaptığımız işlemin aynısını ikinci modelde de tekrar ediyoruz. Arada bir tersim var. Yine öndeki 2 ilmeğin aradan girerek bir ilmek çıkartıyorum. İpimi şişime bir kere doluyorum ve öndeki bir ilmeğimi düz örüyorum. Model aralarında da birer ilmek tersimiz var. Bu şekilde devam edeceğim. Aradan girerek ilmek çıkarttım. İpimi şişime doladım. Öndeki ilmeğimi düz ördüm. Arada da bir tersimiz var. Bakın son bir 2 ilmek kaldı. Bunu ilkini ters örüyorum. Son kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. 3. sıramızı da bu şekilde tamamladık hanımlar. Geri döndüm arka yüzde modelde 4. sıramız. Bu sıramızda kenar ilmeğini alıyorum. Yanında bir düzüm var. Şimdi bir ilmekten 3 ilmek çıkartmıştık. Arka yüzde bu 3 ilmeği tersten kesiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 3 ilmeği tersten keserek örüyorum. Bir düz. 3 ilmeği tersten keserek örüyorum. Bir tane düz ilmeğim var. 3 ilmeği tersten keserek örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum hemen yanına. Sıra sonuna kadar da modelde 4. sıramızı bu şekilde yapıyoruz hanımlar. Bir düzüm var. Bu üçlü ilmeği keserek ördüm. Bir ilmek düzüm var. Üçlü ilmeği keserek ördüm. Bir ilmek düzüm var ve son kenar ilmeğimi ters ördüm. Şimdi geri döndük hanımlar. Modelde ön yüzde 5. sıradayız. Bu sıramızda kenar ilmeğini örmeden alıyorum. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Model yaptığım ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğimi ters ördüm. Model yaptığım ilmeğimi örmeden sağ şişimi alıyorum. Sadece ters ilmeklerimizi örüyoruz. 5. sıramız.
Son kenar ilmeğimi de düz ördüm. Geri dönüyorum. Arka yüzde 6. ve sonuncu sıramızdayız. Kenar ilmeğini aldım. Bir ilmek düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Model olan tek ilmeği örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Model olan tek ilmeğimi örmeden alıyorum. Modelimizin arka yüzde 6. ve sonuncu sırasını da bu şekilde örüyoruz. Böylece hanımlar ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Ve son ilmeğimi ön yüzde renk geçişi yapacağım için örmedim burada. Bakın ilk iki modelimizi birlikte tamamladık hanımlar. Şöyle. Şimdi renk geçişi yaparak aynı şekilde üçüncü modelimizi yapacağız. Sonra dördüncü modelimizi bu şekilde bakın toplamda 1, 2, 3, 4, 5 toplam 5 model yapacağız. En sonuncu modelimiz pembe ile yapılacak. Şimdi hanımlar hep birlikte buraya toplamda 5 tane modelimizi ilk iki modelde olduğu gibi örelim gelelim, ardından buluşalım. Burun bölümüne geçeceğiz. Kesimlerimize birlikte devam edelim. Evet hanımlar, ben 5 tane modelimi tamamladım ve geldim. Şimdi gri ipime geçeceğim. Burun kısmına başlayacağız. Artık model kurulumu yapmayacağım. Şu anda ön yüzdeyim. İlmeklerimi gri ipim ile düz olarak öreceğim hepsini. Hemen buradaki pembeyi de artık kesiyorum. Pembe ile işimiz kalmadı. Artık modelin devamında ana renk ipimizi yani griyi kullanacağız. Şöyle pembemin ucunu da şuraya düğümlüyorum patiğimiz sökülmesin diye. İlmeklerimin tamamını 21 ilmeğim vardı. Sıra sonuna kadar ön yüzde düz olarak örüyorum. Şu ipimizin ucunu da gizleyerek götürüyorum. Bu şekilde yapınca sonradan ip gizlemek durumunda kalmıyoruz. Kolay oluyor bir şekilde. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Geri dönüyorum hanımlar. Arka yüzdeyim. Arka yüzde de kenar ilmeğini aldıktan sonra devamındaki ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Ön yüzde düz, arka yüzde ters, bu şekilde 2 sıra örmüş olduk. Ön yüzde burun kesimlerine başlayacağız artık. Sonuncuyu da ördüm. Şimdi geri dönüyorum. Kesimleri yapacağız. Kesme işlemini ön yüzde ilk 2 ilmeği ördükten sonra sağ kenarda yapacağız. Bir de son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Sol kenarda yapacağız. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ilmeğimi örüyorum. Sağ kenarda sağa doğru kesim yapacağım. Sağa doğru kesimi şöyle de yapabilirsiniz. İkinci ilmeğin içinden girerek şöyle de yapabilirsiniz. Ben öyle zorlandığım için ikinci ilmeğimi alıyorum. İlk ilmeğimin önüne bıraktım. İkisini keserek örüyorum. Sağa doğru kesimi yaptım. Şimdi son 4 ilmek kalana kadar ilmeklerimi düz öreceğim. Bakın son 4 ilmeğim kaldı. Burada da sola doğru kesim yapacağım. Yani öndeki 2 ilmeğin ikisini birlikte keserek örüyorum. Son 2 ilmeğimi de düz ördüm. Kesimlerimizi yaptık. Böylece hanımlar 2 ilmek eksildi. 19 ilmeğimiz kaldı. Geri dönüyorum arka yüzde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzde kesme işlemi yapmıyoruz. İlmekleri normal ters olarak örüyoruz. Kesme işlemi sadece ön yüzde yapılıyor hanımlar. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum tekrar ön yüzdeyim. Yine kesmelere devam edeceğim. Kenar ilmeğini aldıktan sonra ikinci ilmeğimi örüyorum. Ardından öndeki 2 ilmeğimi yine sağa doğru kesim yapacağım. Şöyle ikinciyi ilkin önüne getirdim. İkisini keserek örüyorum. Şimdi son 4 ilmek kalana kadar öreceğim. Bakın son 4 kaldı. Öndeki 2 ilmeğimi de birlikte sola doğru keserek örüyorum. Kalan 2 ilmeğimi normal düz ördüm. Böylece 17 ilmek kaldı. Her kesimde ikişer ilmek azalıyor. Geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri ters öreceğiz. Ön yüzde yine 2 ilmek örüp sağa doğru keseceğiz. Son 4 ilmek kalana kadar öreceğiz. Öndeki 2 ilmeği sola doğru keseceğiz. Hanımlar biz bu kesme işlemine şişimizde 11 ilmek kalana kadar devam edeceğiz. Şimdi 11 ilmek kalana kadar kesimlerimizi yapalım gelelim.
Evet hanımlar, 11 ilmeğim kalana kadar burun kısmını kestim. Arka yüzde de 11 ilmeğimi ters ördüm. Şimdi patiğimizin taban bölümüne geçeceğiz birlikte. Yapacağımız işlem şu. Hem tabanımızı öreceğiz hem de taban şu kenarlara eklenecek, ilmek sayılarımız da artacak. İlk ilmeğimi şöyle örmeden önce bakın. Şurada sırasıyla kenar ilmek yerleri var V şeklinde. Şuradaki ilk kenar ilmek yerine şuraya girdim. İlmeğin iki kanadına birden. Bakın ön yüzdeyim. Bu sağ kenardan ilk. Buradan bir tane ilmek çıkarttım. Şişimde 11 ilmek vardı. Bir ilmek de buradan çıkarttım. 12 ilmek oldu. İlmeklerimi örüyorum. Bu ilmek çıkartma işlemini ön yüzde yapıyoruz. Önce sağ kenardan, sonra da sol kenardan ilmek çıkarıyoruz. Evet, sonuncu ilmeğimi de ördükten sonra hemen şu kenara yine ilmeğin iki kanadına birden girerek bakın diğer kenardan ilmek çıkarttım. Böylece 13 ilmek oldu. Geri dönüyorum. Arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri ters öreceğim. Arka yüzde bu ilmek çıkartma işlemi yok. İlmek çıkartma işlemini sadece ön yüzde yapıyoruz. Ön yüzde önce sağ kenardan, sonra da sol kenardan ilmek çıkarıyoruz. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Geri dönüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Bir sonraki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden giriyorum. Yine ilmek çıkarttım. Şimdi de 13 ilmek vardı. 14 ilmek oldu. İlmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm. Şimdi de bu sol kenara sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkartıyorum. 15 ilmeğimiz oldu. Geri dönüyorum. Yine arka yüzde ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bu şekilde hem tabanımızı örmüş oluyoruz, hem taban üst bölüme ekleniyor, hem de ilmek sayılarımız artıyor. Sonuncu ilmeğimi de ters ördüm. Tekrar geri dönüyorum. Yeniden ön yüzdeyim. Bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmeğimi çıkarttım. Şimdi de 16 ilmek oldu. İlmeklerimi sıra sonuna kadar öreceğim. Sonuncu ilmeğimi de ördüm ve bir sonraki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarttım. Böylece 17 ilmeğimiz oldu. Bu şekilde hanımlar patiğimizin tabanını örmeye devam edeceğiz. Her sırada ilmek sayıları artacak. Sonra bu renkli bölümlere geleceğiz. Bakın burada 3 pembe, 3 gri, 3 pembe, 3 gri kenar ilmek yerleri var. Burada da yine aynı şekilde ilmek çıkartarak patiğimizin bu taban bölümünü öreceğiz hanımlar. Ta ki şurada son pembe kenar ilmek yerlerine gelene kadar biz bu işleme devam edeceğiz. Tabi ilmek sayılarımız arttıkça burada şişimizdeki ilmek sayıları biraz sıkışık olacak ama örmeye engel değil. Ben rahatlıkla yine örebildim. Yani şu şekilde bir görüntü olabiliyor. Şöyle olacak. Ama sorun değil. Bu şekilde de örülebiliyor. Ben bu son kenar ilmek pembe, bakın son pembe kenar ilmek yerlerine gelene kadar bu işleme devam ettim ve o zamana kadar da şişimde de 49 ilmeğim oldu. Şimdi şu pembe kenar ilmek yerlerine gelene kadar bakın şuraya ve şuraya gelene kadar, yani bu üstteki lastik bölüme gelene kadar ilmeklerimizi kenarlardan çıkartarak patiğimizin tabanını örelim hanımlar. Dediğim gibi 49 ilmek olana kadar örelim gelelim. Evet hanımlar, 49 ilmeğim olana kadar şu kenarlardan bakın pembe kenar ilmek yerlerine gelene kadar ilmeklerimi çıkarttım geldim. En son buradan ilmek çıkartmıştım. En son 49 ilmeğim oldu. Geri döndüm. Arka yüzde ilmeklerimi ördüm. Artık kenar ilmek yerlerine girerek ilmekler çıkartmayacağız. 49 ilmek ile patiğimizin şu arka bölümünü öreceğiz. Patiğimizin şu kenar bölümlerine bakın. Ben 7'şer ilmek haroşa ördüm. Ben örgümüzün hem ön hem arka yüzünde düz örgü örerek haroşalarımı elde ediyorum. Şimdi kenar ilmeğimi aldım. Şu ikinci haroşa ilmeğim düz örüyorum. Şu 3, 4, 5, 6, 7. Bu 7 ilmeği hem ön hem arka yüzde düz öreceğim. Şimdi aradaki ilmeklerimi de ön yüzdeyim. Düz örmeye devam ediyorum. Aradaki ilmekleri de ön yüzde düz, arka yüzde ters örmeye devam edeceğiz. Sadece kenarlara 7'şer ilmek haroşa öreceğiz hanımlar. Şu anda ilmekler burada sıkışık görünüyor. Bu gözünüzü korkutmasın. Birkaç sıra ördükten sonra bu bölüm açılacak. Bu şekilde ilmeklerimi örüyorum. Şöyle bakıyorum. Son 7 ilmeğim hanımlar. Burada haroşa, bunu yine düz örüyorum. Bu şekilde.
Sonuncu ilmeğime gelene kadar buraları düz ördüm. Şimdi geri dönüyorum hanımlar, arka yüzdeyim. Arka yüzde kenar ilmeğini aldıktan sonra kenar ilmeğim ile birlikte toplam 7 ilmek haroşam düz olacak. 3, 4, 5, 6, 7. Bakın şu kenarımıza şöyle bir diş haroşa düştü. Aradaki ilmeklerimi de arka yüzdeyim ters olarak öreceğim. Son 7 ilmek kalana kadar ilmeklerimi ters öreceğim. Son 7 ilmeğimi düz öreceğim haroşa olduğu için. Patiğimizin arkası 49 ilmek ile bu şekilde örülecek hanımlar. İlmeklerimi örmeye devam ediyorum yine. Arka bölümde yapılacak bir şey yok. Böyle devam edecek. Örmeye yine devam ediyorum. Son 7 ilmek kalana kadar. Bu şekilde. Bakın şurada son 7 ilmeğim kaldı. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Kenarlarda birer diş haroşamız oluştu hanımlar. Şöyle sonuncu ilmeğimi de ördüm. Bakın şuralarda bir diş haroşamız oluştu. Patiğimizin arka bölümü böyle devam edecek. Ben bu patiğimin arka bölümünü hanımlar şu haroşa sıralarını sayacak olursak 16 sıra haroşa ördüm. Bu aşamada sizler patiğinizi ayağınıza ölçerek yapın. Dilerseniz 36 numara, dilerseniz 40 numara, hiç fark etmiyor. Patiğin ölçüsü burada belli olacak. Bu bölümü birkaç sıra ördükten sonra zaten açılıyor. Sonrasında patiğinizi ayağınıza giyin hanımlar, bir deneyin. Patiğinizin şu arka bölümünü topuğunuzun kenarına gelene kadar öreceksiniz. Yani buraya kadar, artık oraya kadar kaç sıra haroşanız olacaksa o kadar örmeniz gerekiyor. Şimdi hep birlikte ölçülerimize göre patiğimizin arkasını örelim gelelim, ardından birlikte topuğumuza başlayacağız. Evet hanımlar, patiğimin arka bölümünü ördüm geldim. Şu kenarımızda 16 diş haroşam oluştu. Bu aşamada topuğunu yapacağız. Şimdi topuk kesiminde bana kolaylık sağlasın diye şöyle ön yüzden baktığımızda sol kenara 20 ilmek ayırdım. 20 ilmek sayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 20. 20 ilmek ayırdık. Yeri belli olsun diye hanımlar şuraya bir ip takacağım. Ayırdığımız yer belli olsun diye şöyle ip beklesin burada. Şimdi topuğumuzu örmeye başlayacağız. Bu bölümde kenardaki 7 ilmek haroşamızı yine haroşa olarak öreceğiz. Model bütünlüğü sağlansın diye. Bu şekilde 7 haroşamı ördüm. Ön yüzdeyim, ilmeklerimi düz olarak ve sayarak örmeye devam edeceğim. 7 haroşamı örmüştüm. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ilmeğimi ördüm. 20. ilmeğimi örerken öndeki ikisini alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İlk kesimimi yaptım. 19 ördüm. 20. de kesimi yaptım. Bu sol kenara da 20 ilmek ayırmıştık. Topuğumuz için ortaya baktığımızda burada da 8 ilmek kaldı. Bu 8 ilmek her seferinde birer birer kesilecek, eksilecek, bitecek ve böylece topuğumuz oluşacak. Şimdi yapacağımız işlem şu. Kesim yaptık, geri dönüyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzdeyim, ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Sadece son 7 haroşa ilmeğimi düz olarak öreceğim. Bu şekilde bakın, son 7 ilmeğime geldim. Haroşalarımı düz olarak örüyorum. Sonuncu ilmeğimi de yine düz ördüm. Tekrar geri döndüm, ön yüzdeyiz. Bir önceki sırada yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Yani ilk 20 ilmeğimizi öreceğiz. İlk 19 ilmeği öreceğiz. 20. ilmekte kesimi yapacağız. 7 haroşamı ördüm. Sayarak gidiyorum. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. ilmekte sıradaki ilmeği de alıyorum. İkisini keserek örüyorum. İkinci kesimimi de yaptım. Bir önceki sırada arada 8 ilmek vardı. Şimdi baktığımızda 1 ilmek eksildi. 7 ilmek kaldı. Kesim yaptık. Şimdi geri döneceğiz. Arka yüzde ilmekleri öreceğiz. Ön yüzde yine 19 öreceğiz. 20. de kesimi yapacağız. Biz bu kesme işlemine şu işaretli yere kadar, yani şu arada kalan 7 ilmek bitene kadar devam edeceğiz. Şimdi hep birlikte patiğimizin topuğunu örelim gelelim. Evet, bu işaretli yere gelene kadar kesimimi yaptım geldim. Hemen işareti çektim ipimi. Bu şekilde bakın topuğumuzu yaptık. İlk başta sol tarafa 20 ilmek ayırmıştım. Kesimlerden sonra sağ şişimde de 20 ilmeğim kaldı. Bu aşamada patiğimizin düz tarafı içeride, ters tarafı da dışarıda olacak şekilde ikiye katladım.
Ben tığ ile kolay kesim yapabildiğim için tığımı aldım hanımlar. İlk kesimim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkisini birlikte topluyorum. Diğer kesimlerim şöyle. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinciden de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Benden taraftaki şişten bir ilmek, ikinci şişten de bir ilmek aldım. İkinci ilmeği ilkinin içinden geçirdim. Tığımdaki ilmekleri topluyorum. Karşılıklı olarak şişlerimizden birer tane ilmek alıyoruz ve ikinci şişten aldığımız ilmeği ilk şişten aldığımız ilmeğin içinden geçiriyoruz. Tığımızdaki ilmeklerimizi topluyoruz. Her iki patiğimizin topuğu da aynı yöne, aynı şekilde kesiliyor. Bu şekilde. Kalan ilmekleri de aynı şekilde keselim gelelim. Evet hanımlar, ilmeklerimi kestim. Son birer ilmeğim kaldı şişlerimde. Bu aşamada önce benden taraftaki, sonra da ikinci şişimdeki ilmeğimi tığıma aldım. Tığımda 3 ilmeğin 3 var. Üçünü birden topluyorum. Şuraya bir tane zincirimi şöyle çektim. Bakın hanımlar, patiğimizin topuğu şu şekilde. Gizli kesim, çok güzel, temiz bir görüntüsü var. Şimdi patiğimizin kenarına da tek sıradan oluşan bir kenar oyası gittim. Daha sıkı, sert dursun diye kenarlarımız. Yapacağımız işlem şöyle. Yine aynı ilmeğimle devam edeceğim. Bakın. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine ilmeğin iki kanadına birden girerek ilmek çıkarıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine girerek ilmek çıkarıp tığımdaki 3 ilmeği topluyorum. Kenar oyamızı bu şekilde yapıyoruz. İpimi tığıma doluyorum. Sıradaki kenar ilmek yerine batarak ilmek çıkarıyorum ve tığımdaki 3 ilmeğimi topluyorum. Kenar oyamızı böyle yapacağız hanımlar. Bu şekilde patiğimizin çevresini dolanacağız. Bu kenarımızı, sonra şu üst bölümü, sonra diğer kenara geçeceğiz. Ta ki şu ilk başladığımız yere kadar kenar oyamızı yapacağız. Şimdi kenar oyamızı da yine tamamlayalım gelelim. Evet hanımlar, kenar oyamı ilk başladığım yere kadar yaptım geldim. Tamamladım. Buraya da bir tane zincir çekip ipimi de kesiyorum. Hemen ipimizin ucunu gizleyeceğim. Şu arka ilmek aralarına girerek ipimin ucunu gizliyorum. Evet, patiğimizi bitirdik hanımlar. Hemen şöyle düzelteyim. Bakın, görüntü itibariyle patiğimiz şöyle. Duruşu şu. Gördüğünüz gibi bakın. Patiğimiz böyle. Diğer taraftan da göstereyim. Model bu şekilde. Hemen makine ayağıma da giydireyim. Bir de ayağımızı da görelim. Çok güzel, çok şık, hoş bir patik oldu hanımlar. Ayakta gayet rahat, ayağa yakışan bir model. Dikişsiz olması itibariyle de çok kolay, rahat kullanımı var. Ben çok beğenerek, çok severek yaptım patiğimi. Umarım sizler de patiğinizi benimle birlikte beğenerek, severek yaparsanız, yapacak olanlara da şimdiden kolay gelsin diyorum. Evet hanımlar, patiğimizin ayaktaki duruşu da bu şekilde. Bakın. Şöyle hemen göstereyim kenardan. Diğer kenardan duruşu. Ön bölümü. Bakın, desenimi şöyle göstereyim yakından. Şöyle bir görüntüsü var. Tabanımız, topuğumuz. Model bu şekilde. Evet hanımlar, yine birlikte güzel bir modelin daha sonuna geldik. Umarım sizlere faydalı, hoş bir video olmuştur. Yeni modellerde, yeni videolarda buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın, sağlıcakla kalın.